Merhabalar, Doktor Hakan Klinik'ten herkese selamlar. Bugün yine Hakan hocamızla saç ekimine, saç dökülmelerine yönelik sohbetlerimizde yine hocam çok sorulan, çok merak edilen konulardan birine değineceğiz. Saç ekiminde alım öncesinde tabii ki köklerin alınması işlemi. Bunun işte manuel alım dediğimiz bir teknikle yapıldığı versiyonu var. Bir de bizim de uyguladığımız bir motor yardımıyla alındığı versiyonu var. Bir takım kişiler tabii manuel alımın daha güvenli, daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Bununla ilgili sorular geliyor. Ben de bu konudaki bizim fikrimizi öğrenmek istiyorum sizden. Evet, şimdi aslında burada önemli olan bence bütün tıbbi işlemlerde bu da böyledir. Tecrübeniz neyde daha fazlaysa aslında doğru ve iyi olan odur. Yani manuel alıma alışkın olup da motorla almaya alışkın olmayan bir alımcının motor kullanması ne kadar yanlışsa, motorla almaya alışmış olan bir alımcının da manuelle bunu yapmaya çalışması o kadar hatalı olabilir. Çünkü bunların birbirlerine bir üstünlükleri yok. Doğru kullanmaya bakar aslında ekipmanı. O nedenle burada önemli olan alımcının tabii ki tecrübesi. Ama motorla aldığımız zaman da bizim bir takım hassasiyetlerimiz var. Nedir? Bir kere çok düşük devirde almak gerekiyor. Düşük devirde biz bunu alabildikten sonra, belli bir hızda alabildikten sonra motorla almakla manuel punch kullanmak arasında aslında hiçbir fark yok. Çünkü burada önemli olan şudur. Siz kökleri bir bütünlüğünü bozmadan, bizim transeksiyon dediğimiz yani kökün kesilmesine yol açmadan, onun damar sinir paketiyle birlikte sağlıklı bir kök olarak doğru şekilde o folikülü alabiliyorsanız neyle aldığınızın aslında bir önemi yok. Biz de biliyorsun kliniğimizde en çok alım aşamasına büyük hassasiyet gösteriyoruz ve bütün hizmetçi eğitimlerimizde de hep bu konulara değiniyoruz. Bildiğin gibi bizim kliniğimizde donör bölge de ekim alanı kadar kıymetlidir. Donörün bitirilmesi, donörün hasarlandırılması kabul edilemez. O nedenle kliniğimizde motorla da yapsak bu hassasiyetlere önem verdiğimiz için herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Yani aslında zaten çok basit bir mantık. Yani kökü orada önemli olan şey kırmadan, zarar vermeden, travmatize etmeden ve sağlıklı bir şekilde çıkarmak. Tabii alım aşamasını hocam dediğiniz işte kesinlikle ekim kadar değerli görüyoruz. Aslında zaten saç ekiminde yani herhalde en önemli aşama alım aşaması. Evet. Yani çünkü o alım aşamasında köklere zarar verildikten sonra artık onun hangi teknikle ekildiği, işte nasıl bir planlama olduğunun hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü zaten kök dışarı çıkartıldığı anda zaten zarar görmüş, kırılmış, yaralanmış, ölmüş. Tabii. Dolayısıyla maalesef hani ülkemizde ya da belki bütün dünya genelinde alım biraz böyle sanki göz ardı ediliyor. Aslında alımla başlıyor her şey. Çünkü yani alım iyi olmadığı sürece işte biraz önce dediğim gibi ne yapılırsa yapılsın, hangi teknik olursa olsun zaten artık zarar görmüş kökler. Artık oradan ekiliyor. hani sonuç ne kadar çıkar? Ne kadar zaten saç ekimiyle de aslında ismini veren saç ekim tekniklerine işte günümüze gelen tekniklerde hep o kavram alımla alakalı kavramlardan gelmişti. Önceki foot denilen kavram. Tabii. Şimdi işte ki neredeyse bütün saç ekimlerinin yapıldığı FUE. Evet. Bunlar aslında hep ekimle alakalı değil, alımla alakalı kavramlar. Çünkü aslında saç ekimi, saç alımı da aslında ve en baştan zaten bir şeyler yanlış gittiğimiz zaten sonuç almak mümkün değil. Tabii. Burada şunun da üzerinde durmak istiyorum. Hani madem biraz iş alıma geldi, evet teknikle başladık, manuel mi, motor mu falan ama hastalarımızın büyük bir kavram karmaşasına uğradığı konulardan biri de bu kaç kök alınacağı mevzusu. Yani burada da marifet çok sayı çalışmak değil. Marifet hastanın ihtiyacı olan kadar çalışmak. Bir hastanın 2000'e ihtiyacı varsa o hastaya 3000 çalışmak faciadır. Hastanın 4000'e ihtiyacı varsa ona da 3000 çalışmak faciadır. Yani o nedenle doğru sayıyı belirlemek de hastanın ihtiyacıyla korele olduğu için burada yani böyle şov yapmaya gerek yok. 4000 alacağız, 8000 alacağız, 5500 çünkü alacağız. Evet o da çok şey yapılıyor. Bir de Hastalar o yapılıyor. Evet, onu da çok yani, söylüyor. İşte maksimum mu ekilecek? Evet yani. İşte 5000 mi ekilecek? İşte 3000 değil de 4000 eksik olmaz mı benim bu açıklığıma? Ben öyle istiyorum. Olur mu? Gibi tabii şeyler gelebiliyor evet yani o da aslında en çok şey yapılan konulardan birisiydi. Sonuçta saç ekimini bakın karıştırmamak lazım. Saç ekimi evet estetik bir şey ama bir organ nakli yani. Ben bir genel cerrah olarak organ naklinin bütün inceliklerini bilen ve bunu gerektiğinde de uygulayan, ekiplere dahil olabilen biri olarak şunu söyleyebilirim ki burada bütün tıbbi işlemlerde hiçbir zaman gereksiz işlere girmemek gerekiyor. Yani hani bu over treatment denen işlere girmemek gerekiyor. Çünkü bu donör bölge geçen bir hastamızın dediği gibi bir tane.
Evet. Bunu da gözümüz gibi bakmamız gerekiyor ki bu hastaya gerektiği zaman ikinci kez, belki gerekiyorsa üçüncü kez de o donöründen faydalanarak çözümler üretebilir. Yani aslında işte manuel almak ya da işte bir motor yardımıyla Evet. almak arasında bir fark yok. Burada önemli olan işte greflerin sağlıklı bir şekilde çıkması. Çıkarılması. Tabii ki motorun kullanmanın bir takım riskleri var. Yani sonuçta her zaman hareket halinde olan bir cihaz kullanılıyor. İşte orada tabii ki çok hassas ve bu işi iyi bilen Tabii. kişilerin yapması gerekiyor. Bir takım yine teknik detaylar var. Belki hastaları çok da bağlamıyordur ama belki bizi izleyen işte saç ekimiyle uğraşan kişiler de olabilir. Onlara da belki faydalı olabilir. İşte motoru biz zaman zaman ısındığını tabii durmadan test ediyoruz, kontrol ediyoruz. Yani belli bir ısının üstüne çıktığında alımı durdurup tabii ki cihazın soğumasını bekliyoruz. Bunlara dikkat edilmezse tabii ki grefler yine alım aşamasında Termal travma oluyor. evet belki kırılmıyor, belki çok doğru açıyla, doğru yönle giriliyor ama farkında olmadan belli bir sürenin üzerinde tabii ki o cihaz da çok ısınırsa yine bir takım hasarlar verilebiliyor. Evet. Yani aslında çok bir taraftan çok hassas bir işlem. Biz şimdi tabii işin hep içindeyiz. İçeride tabii çok iyi biliyoruz hani nasıl hassasiyetler var. Gerçekten çok fazla incelikleri olan bir iş. O yüzden de hani baştan iyi araştırılması gereken bir şey. Peki hocam yani bu alımla ilgili işte hangi punch, hangi teknikle almak, işte manuel mi almak hep çok soruluyordu, çok merak ediliyordu. Bence hani burada dinleyenler yeterince bilgilendirilmiş oldular. Evet. Evet, bir konunun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde yine ya sizlerden gelen çok sorulan sorular ya da bize zaten bugüne dek gelen çok sorulardan birinde daha Hakan hocamızla olacağız. O zamana dek görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.